Düşünsene ya, 14 yıldır hayat kadınlığı yapmış ya. Tam böyle ümitsizliğin girdabında bir hayat. Annen babanı aldatıyor, baban anneni aldatıyor. 15 yaşında tecavüze uğruyorsun. Erkek arkadaşın var, o da bu durumu kullanıp seni satıyor. Bir gün bir mesaj geldi bana ve ben o mesajdan sonra birkaç gün kendime gelemedim. Şöyle bir olay vardı. Kur'an kursu eğiticisi olan bir ablamız ve gün gelmiş şu anda tesettürü yok, namazı yok, alkolde ve maalesef istemediği bir adamla bir birliktelik yaşıyor. Bir şarkıcı vardı, arabesk şarkıcısı. Yani daha önceden de çok dinlediğim birisiydi. Gırtlak kanseri olduğunu yazmıştı. Yine bir abla vardı. O da çok izlenilmiş videolarda, dizilerde oynamış başrol oyuncusuydu. Hatta Geniş Aile diye bir dizi vardı. Orada bir ablaydı. O mesaj atmıştı. Onunla iletişime geçmiştik. Yine bizim videolarla bazı şeyleri anladığını ve hayatını değiştirdiğini söylemişti. Hatta Seni tanıyalım ilk önce. Gökhan Özbayhan, ben 8 yıldır Hayalhanem'deyim. Hayalhanem Mersin'de görev alıyorum. İletişim ekibimiz var. Orada gelen mesajlara, aramaları cevaplıyorum. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İletişim ekibindesin. Binlerce mesaj baktın, binlerce arama cevapladın. Yani yaklaşık 4-5 yıldır sürekli her gün muhatap oluyorsun. Seni en çok hangi mesaj etkiledi? Birkaç mesaj var bununla alakalı. Mesela bir tanesi şöyle bir mesaj gelmişti. Ablamızla irtibattaydık bir süre. Ona yardımcı olmaya çalışıyorduk ama ben onun hayatını çok detaylı bilmediğimden ilk başta farkında değildim. Bir gün bir mesaj geldi bana ve ben o mesajdan sonra birkaç gün kendime gelemedim. Şöyle bir olay vardı. Bu ablamız küçük yaşta ailesinin ona hakaret etmesiyle, ailesinin ona şiddet uygulamasıyla bir problem yaşamaya başlıyor. Bir yerden sonra bir yakını ona gel seni bir Kur'an kursuna yazdırayım. Hem biraz aileden uzaklaşmış olur hem de biraz rahatlarsın diyor. O da güzel olur hem ben de Kur'an'ımı öğrenir ailemi memnun ederim diyor ve bu süreçte tesettüre giriyor ortaokulda. Liseye gitmiyor ve Kur'an kursu eğitimi almaya başlıyor. Kur'an kursu eğitimi almaya başladıktan bir süre sonra artık Kur'an kursunda Kur'an hocası olmaya başlıyor. Fakat bu dönemde de ailesini aslında tam olarak memnun edemiyor. O ailevi sıkıntılar devam ediyor. Hatta şunu söylüyor yani diyor ki ben diyor 15 günde bir iznimiz vardı yurttan eve gitmek için. İnsan diyor 15 günde bir bile o izniden diyor eve gitmek istemez mi diyor. Ben diyor evime gitmek istemiyordum diyor. Çünkü bir ara şunu yaşıyor. Yurttan izne çıkıp eve gittiğinde annesi hangi adamın yanından geliyorsun diye hakaretler ediyormuş. Zaten artık bunu da duyduktan sonra ben bu evde yaşayamam diye evi terk ediyor bir yerden sonra. Tabii bu Kur'an kursu hocalığı dönemi devam ederken evi de terk edince artık bir yerden sonra Kur'an kursu dönemi de aslında gitmiş oluyor tek başına olunca. Kur'an kursu döneminden ayrıldıktan sonra bir evlilik geçiriyor. Tabii evlilik sürecinde şöyle bir problem yaşıyor. Evlendiği kişi de uyuşturucu bağımlısı. Uyuşturucu bağımlısı kişi tabii onu aldatmaya da başlıyor. Böyle olunca artık dayanamayıp ayrılıyor eşinden. İşte kendi ayaklarımın üzerinde durayım, ne yapayım edeyim derken bir işe gireceğim diye tabii tesettür çıkıyor, tesettürden oluyor. Namazlar gidiyor ve bir iş yerinde bir garson olarak çalışmaya başlıyor. O iş yerinde garson olmaya çalışmaya başlarken tabii devamında alkoller geliyor, alkol kullanmaya başlıyor. Bu süreç böyle devam ederken bir yandan tekrardan adım atmak istiyor ve yakın zamandaki bu depremden sonra artık diyor ki ben bir şeyler yapmam lazım deyip tövbe ediyor. Tövbe ediyor, namaza başlıyor ama girdiği iş yerlerinde rahat namaz kılamadığından, böyle abdest alacak yer olamadığından namazlar kazaya kalıyor falan derken en önemli şeylerden birisi maalesef girdiği iş yerindeki adamların uygunsuz tavır ve hareketlerinden de rahatsız olup işi bırakıyor. Tabii işi bırakınca şeytan şuradan giriyor. Tek başına bir kadınsın. Ne yapacaksın? Nasıl geçineceksin diye. Bir yandan vesveseler bu şekilde devam ederken bu iş böyle giderse ben bir hayat kadını olmaktan sarıyor. İstemediği bir adamla şu anda evli olmayan bir hayat yaşamaya başlıyor ki o kişi onun kirasını ödüyor. Onun ihtiyaçlarını gideriyor, suyun elektriğini ödüyor diye o kişi de maalesef istemeden şu an bir birliktelik yaşıyor. Bu mesaj ilk bu şekilde geldiğinde hani kafama şöyle kodladım. Dedim ki yani Kur'an kursu eğiticisi olan bir ablamız ve gün gelmiş şu anda tesettürü yok, namazı yok, alkolde ve maalesef istemediği bir adamla bir birliktelik yaşıyor. Bu beni çok etkilemişti çünkü benim de bir kardeşim var. Bizim de annemiz bacımız var. İnsan diyor ki yani demek ki bu hakikatler bu insanlara ulaşmazsa bizi ne gibi durumlar bekliyor diye ben açıkçası çok korktum.
Hem kendi adıma hem ailemin adına. Ve onun adına da üzüldüm tabii ki. Tekrardan ona yardımcı olmaya başladık. Hatta bugün güzel bir adım oldu. Yani bugün dedik ki hani bu hayat nasıl gidecek? Yani bu hakikatleri bilmeden, adım atmadan nasıl öleceğiz diye konuştuğumuzda evet ben de bunu zaten istemiyorum. Ben de bu şekilde devam etmesini istemiyorum diye. Çünkü bir kıvılcım bekliyor. İçerisinde o ateş zaten evvelden var. Sadece bir adım atmak, birinin elinden tutmasını istiyor ki şu anda hayalini zaten bir sığınak olarak görüyor. En büyük problemi yalnız kalmak. Şu anda insanların onu anlamaması, dinlememesi ve insanların onu sürekli böyle bir yadırgaması, hor görmesinden çok rahatsız. O yüzden Hayalhanem videolarıyla şu anda tutunmaya çalışıyor. Hayalhanemi bir sığınak olarak görüyor ve bugünkü konuşmamızdan sonra hamdolsun namaza başladı. Evet ben bir adım atacağım deyip artık namaza başladı. Şu an videolarda tekrardan not alarak izlemeye başladı. Videoları not alarak izleme süreci inşallah devam ettikten sonra Allah'ın izniyle bu bulunduğu durumu da terk ederse inşallah güzel adımlar atılacak. O umuttayız. Yani çünkü bu hakikatlerin önemi burada aslında ortaya çıkıyor. İnsan en temelde bu hakikatleri aslında almayınca, iman hakikatlerinin önemi oturmayınca çok rahat bir şekilde günahlara düşebiliyor. Şimdi Yunus burada iki şey önemli. Hem anne babanın bu hakikatleri alması önemli. O çocuğa öyle davranmasınlar. Hem o çocuğun küçük yaşta bu hakikatleri alması önemli. Ne yaşarsa yaşasın o tevekkülü ve teslimiyeti terk etmemesini anlaması gerekiyor. Hepimize bakan yanı var aslında. Bu hakikatlerin o cihette her eve girmesi çok önemli yani. Bunun gibi mesela yine benzer birkaç hayata daha denk geldik. Şimdi yine İstanbul'da aynı şekilde ailesinden ayrılan bir ablamız bir yerden sonra işte sığınacak kimsem yok diye birileriyle birlikte olmaya başlıyor. Ve alkol ve uyuşturucuya ve bunun devamında kokaine kadar gidiyor. 12-13 yıllık bir kokain geçmişi oluyor. Bu süreç devam ederken Hayalhanem videolarına denk geliyor. Ve tabii tam o arada o da maalesef az önceki ablamızın yaşadığı günahı yaşamaya başlıyor. Tek başımayım, elektrik faturamı, kiramı kim ödeyecek düşüncesiyle o da maalesef istemediği bir adamla beraber olmaya başlıyor. Düzenli bir şekilde onun yanına gidiyor. O videoları izlemeye başladıktan sonra aynı şekilde o da bu durumdan çok rahatsızdı. Bir gün bunu dile getirdi. Kardeşim hani ben namaza başladım, duaları öğrenmeye başladım, her gün videolarınızı izliyorum. Hatta benim kokain çekmekten süngere dönen beynimi sizin videolarınız adam etti diye de güzel ifadeler kullanaraktan videoların ona çok faydası olduğunu söylüyordu. Ve ben artık rahatsız olduğum bir durum var. Ben bundan kurtulursam daha güzel adımlar atacağım diye kendisi buna inanıyordu. Ve bir gün bir akşam hatta o adamın yanına gideceği akşam konuştuk. Dedim ki sen ara beni mutlaka diye. O konuşmadan sonra yapma hani bak tevekkül et. Allah seni anne karnında nasıl beslediyse yine aynı şekilde besleyecek olan o. Seni yoktan var etti. Senin geleceğini düşünen de o diye böyle derslerden konuşmalarla o gün hamdolsun o adımı attı. Ve tamam artık ben bu adamı terk ediyorum. Ne olursa olsun kiramı onu bunu düşünmeyeceğim. Allah büyük deyip tevekkül edip o durumdan kurtuldu hamdolsun. Öyle güzel bir adım attı. Şimdi Risale-i Nur okumaya başladı. O böyle biraz daha hızlı yol aldı hamdolsun. O şekilde devam ediyor. Orada da böyle çok rahatlamıştım. Yani böyle mesela bir üzerine yük kalkmış gibiydi yani. Çünkü düşünsene yani bir insanın bu şekilde bir hayatının değişmesine vesile olmak bundan daha güzel bir iş yok zaten. Beni de bu hizmete aslında zaten iten şeylerden birisi bu olmuştu. Yani bakıyordum diyordum ki bir adam 15-20 yıl bir alışkanlık var. Bu öyle bir alışkanlık ki seni perişan ediyor. Aileni perişan ediyor. Yakınlarını perişan ediyor. Hayatın zehir oluyor yani. Görünürde ufak bir lezzet olsa da günahta devamında perişan oluyorsun. Ruh gibi ortada gezmeye başlıyorsun. Gece bir yerdesin ama sabah kalkıyorsun. Nerede uyandığın belli değil. Şimdi bu hayatın içerisinde, mahvolmuş bir hayatın içerisinde 15-20 yıllık bir mücadele var. Ve bakıyorsun 15-20 yılda ailenin ve psikiyatrilerin yapamadığını bir video yapıyor. Videoyu izliyor. Ben namaza başladım diyor. Videoyu izliyor. Ben kokaini bıraktım diyor. Videoyu izliyor. Diyor ki sanki ailemden biri gibisiniz diyor mesela. Buraları gördükten sonra insan diyor ki demek ki bu yol hak yani. Bu yol için hayat feda edilir diyor yani. Bunun gibi mesela yine böyle bu şekilde denk geldiğimiz birisi vardı. Küçük yaşta maalesef aileden tacize uğruyor yakınlarından. Taciz olayını yaşadıktan sonra o da bir yerden sonra evi terk ediyor. Tabii şimdi işin asıl problemli kısmı oradan sonra başlıyor. Hani evi terk ediyor evden o durumu yaşadığı için ama birilerinin de sevgisine ihtiyaç duyma psikolojisiyle bu sefer maalesef o da evlilik dışı hayat yaşamaya başlıyor. Zinaya girmeye başlıyor. Alkole başlıyor. Bir yandan hayat böyle devam ederken güzellik uzmanı olup bir iş yeri açıyor. O iş yerinde hayatını devam ettiriyor. Tabii orada mesela iş yerinde de ayrı bir sıkıntı var. Eşcinsel müşteriler var. Başka tarzda hayat yaşayan müşteriler var. Onlarla da sürekli psikolojikmen aynı ortamda. Sürekli böyle bir hayatın içerisindeyken Hayalhanem videolarına denk geliyor. Hayalhanem videolarına denk geldikten sonra ben bu işle bu şekilde devam ettiremem deyip o güzellik uzmanlığı işini terk edip
Şu anda başka bir yerde çalışmaya başladı. Öyle bir adım attı Hayri'nin vesilesiyle ve namaza başladı. Namaz konusunda adım attı. Kitapları okumaya başladı. Risale-i okumaya başladı. O da hamdolsun o işini terk etti. Şimdi normalde dediğim gibi dışarıdaki hayatlara baktığında bunlar terk edilemeyecek şeyler gibi görülüyor. Bir adama sorduğunda alkol içen, esrar içen birisi sanki onu bırakamayacakmış gibi, uyuşturucu içen birisi sanki artık mahvolmuş gibi görünüyor ama bize belki normalleşiyor ama hamdolsun gün içinde böyle yüzlercesine denk geliyoruz aslında ve hala bize söylemeyen, belki hala bize kendini açmayan, hala mesaj bile atmayan daha binleri, milyonları var. Tek önemli olan şey dokunuş bekliyorlar. Bir video, bir arama, hayallenme gelen arkadaşlar oluyor, erkek kardeşler. Kapıyı çalıp içeriye giriyor. Bir gün mesela bir tanesi içmiş artık bütün uyuşturucuları. Bir yerden sonra artık bir hastalık geçiriyor. O hastalıktan sonra artık ben ne yapıyorum diye hayallenme videolara karşısına çıkmaya başlıyor. Ve hayallenme videolarından sonra mesela videolar izledikten sonra bir gün gelip kapıyı çalıp ben diyor videolarınızla değişmeye başladım. Size teşekkür etmeye geldim diyor. Ve sonrasında bu arkadaş burada namazları öğrendi. Burada bu hakikatleri dinlemeye başladı. Risale-i okumaya başladı ve bir yerden sonra artık hizmet etmeye başlıyor bu arkadaş. Bu şekilde çok fazla insan dokunulmayı bekliyor. Çok fazla insan yönlendirilmeyi bekliyor. Çok fazla insan birilerinden güven duymak istiyor. Bir şekilde artık onların yardımcı olmasını istiyor. Biz mesela bununla alakalı Amerika'da bir arkadaşla görüştük. Onun da süreci böyle uzun bir süreçti. Onunki bu hayatlardan biraz daha farklı ama yine de çok beni etkileyenlerden birisi. Çünkü bir hayat tarzı var. Mesela alışveriş çok seviyor. 100 tane farklı botu var. 100 tane ayakkabısı var. 100 tane çantası var. 100 tane farklı elbisesi var. Böyle bir hayat. Tek başına yaşıyor. Orada bir yerden sonra artık ailenin yanından ayrılmış. Kendi işini yapıyor. Kendi hayatını yaşıyor. Kendi evini almış. Tabii namaz yok, Kur'an yok, tesettür yok. Bu şekilde hayat devam ederken ailenin videolarına denk geliyor. Videoları izledi. Tesettüre girdi. Ve tesettür onun için çok zor bir adımdı. Yani diyordu ki ben bak namaza başlarım. Ben Risale-i Nur'da okurum diyordu. Ben tesettürü yapamam diyordu. Zor diyordu. Ama bir süre sonra şimdi biraz da oralarda taktik vermek de gerekiyor. Diyordun ki yani tamam akşamdan yatsıya kadar tesettürlü ol. İş yerine gittiğinde tesettürsüz git. Şimdi bir anda gir demek de olmuyor. Buralarda ilgi de çok önemli. Hayalenen bize bunu da öğretti. Nasıl insan ilgilenilmesi gerektiğini, nasıl insan yönlendirilmesi gerektiğini de çok öğretti bize o noktada. Her şey bir anda olacak diye değil. Hatta bugün tam olarak o arkadaşla şunu görüştük. Dedi ki ben herhalde dedi tam yapmam lazım dedi herhalde. Hayır dedim. Tam yapamıyorsan bile bir yerinden başlayalım. Devamında zaten gelecek dedim. Bunun ilk adımı namaz olur. Namazda bir anda 5 vakit başlayamazsın dedim. 5 TL borcun olacağına 4 TL olsun. Önden bir vakitte başla dersin, devamı gelir. O noktada yönlendirmelerle mesela bir yerden sonra bu arkadaş tesettüre girdi. Tesettüre girdikten sonra devamında Risale-i okumaya başladı ve bir yerden sonra şimdi genel olarak bu hayatı değişen insanların ortak özelliklerinden birisi şu oluyor. Hayallenim benim hayatımı değiştirdi. Bu hakikatler benim evime kadar geldi ve benim anne babamın bile bana söz geçiremediği noktada bu hakikatler beni yeniden doğmuş gibi yaptı. Madem öyle birileri bana ulaştıysa ben hayalim için ne yapabilirim oldu. İstinsansız her görüşümüzde bu oldu biliyor musun Yunus? Mesela arkadaş belki çalışmıyor da olabilir. Belki bir işi de olmuyor olabilir. Ama ortak cümle şuydu yani. Birilerinin daha hayatı değişsin. Birileri daha benim gibi bu bataklıkta çürüyüp gitmesin, hayatı mahvolmasın diye ben ne yapabilirim diye her gelen aynı soru bu oldu. Kimisi dedi ki kirasını ödemeyip o ayki kirasını hayalime bağışladığı oldu mesela. Bu beni çok etkilemişti yani. Miktar hiç önemli değil. Ama kira bir insan için önemli bir gündemdir. Onu ertelemek zordur. Ama o an o cesareti gösterip ya ne olursa olsun ben de hayalim için bir şeyler yapacağım deyip o ayki kirasını ertelemişti mesela. Şimdi bununla beraber bir başkası mesela Amerika'da arkadaş, o da çok fedakar bir insan. Çok fazla hayallenme yardımları oldu. Birisi şöyleydi. Bu arkadaş 10 yıldır bir iş yerinde çalışıyordu. O iş yerinde çalışırken birikmiş bir emekli parası oluyor. İş yerinden ayrıldığında o emekli parayı ona teslim ediyorlardı. Bu arkadaş emekliliğini beklemeden biriken o paranın tamamını, çok yüklü bir miktarı işten çıkışını verip o işten ayrılaraktan tamamını alıp hayalleneme gönderdi. Biz o zaman Hayallenem İstanbul'un satın alma sürecindeydik. Ben de bu yatırımın içinde, bu ahiret ticaretin içerisinde olmak istiyorum diye o zaman öyle bir fedakarlıkta bulunmuştu. Bununla beraber şu an çektiğimiz kameralarından birisini de o arkadaş alıp gönderdi Amerika'dan buraya. O şekilde mesela vesile oldu ve hala olmaya devam ediyor. Bunları görünce diyorsun ki yani bu yolda işte hayat feda edilir o noktada. Ama biz belki anlattığımız dediğim gibi şu an 3 tanesi, 5 tanesi. Bununla beraber şu an bizi Ankara'da bekleyenler de var. Bahsettiklerimiz İstanbul'daydı. Bununla beraber bizi Almanya'da bekleyenler de var. Bununla beraber bizi Mersin'de bekleyenler de var. Biz şu an Mersin'deyiz ama bir yandan da Mersin'de bir külliye arıyoruz. Ve bunun gibi belki daha
nice insana dokunmamız için aynı şekilde bu fedakarlıkların devam etmesi gerekiyor. Yani sadece belki bir defaya mahsus da değil, devamlı bunların olması gerekiyor. Çünkü bizler bu fedakarlıklarla bu işleri yürütebiliyoruz. Yoksa hani bir kişi gelip ben bunu halledimden ziyade ben ne yapabilirim dedikçe, sen ben ne yapabilirim dedikçe, ben ne yapabilirim dedikçe el birliğiyle bir bakmışız ki İstanbul oluyor. Çünkü biz hayalimdeki 280 metrekare yerdeyken bize 4 katlı bir yere geçeceğiz dediklerinde biz inanamıyorduk. Arsa ne ara alındı, burası ne ara bitti. Çünkü biz hatırlıyoruz, biz aşama aşama gidiyorduk. Yunus bize bir dış cephe fiyatı vermişlerdi. Biz bir gün boyunca böyle düşünmüştük. Bu nasıl bir rakam diye. Aklımız bu rakamı almıyordu yani, anlatabiliyor muyum? Şimdi o günlerden mesela bir baktık Mersin oldu yani. Ve Mersin şu anda 2800 metrekare bir alan, günlük yüzlerce gencin istifade ettiği. Yani hayalimde sadece video çekilmiyor. Gün içerisinde burada dersler oluyor. Gençler gelip burada hem okul dersini çalışıyorlar, hem diğer derslerini yapıyorlar, hem de burada tefsir dersleri alıyorlar, hem burada cemaat namazını kılıyorlar. Şimdi bununla beraber bir baktık olay İstanbul'a gitti. Biz İstanbul'da nasıl olacağını bilmiyorduk. İstanbul'da da yine 150 metrekare bir yerdeydik. 150 metrekare bir yerdeyken 1200 metrekare bir yere geçtik. 1200 metrekare yeri kiraladığımızda biz diyorduk ki biz bu kirayı nasıl ödeyeceğiz? Kira çünkü yine akıllara zarar bir rakam. Biz gerçekten matematiğini yapıyorduk. Bu ay ödersek diğer ayı nasıl ödeyeceğiz diye düşünüyorduk. Bir bakmışız İstanbul'u biz satın aldık. İstanbul bitti. Şu an Ankara'ya girdik. Fark etti mi? Normalde Mersin 180 metrekare ile başladı. İstanbul 150 metrekare başladı. Ankara 1700 metrekare ile başladı. Allah işi yani öyle noktalara getiriyor ki biz Ankara'ya küçük bir yerdense direkt büyük bir yerden başladık. Niye? Çünkü biz biliyoruz ki o potansiyel orada var. Orada çok fazla insan bizi bekliyor. Ki Ankara açılmadan önce kafeler bile doluyordu sohbetlerle sürekli. İnsanlar gelin gelin diyordu. O noktada Allah nasip etti Ankara'ya girdik ama Ankara'nın şu an devam eden eksikleri var. Ankara'da aynı şekilde bu fedakarlıkları bekliyor. Ve Ankara'da dokunması gereken çok hayat var. Bir an önce Ankara'daki bilgisayardır, kameradır tamamlanacak ki orada da o videolar çekilsin. Orada da aynı şekilde oradaki dokunmayı bekleyen hayatlar değişsin. Şimdi bununla beraber mesela dediğim gibi insanlar gelin gelin diyor ama işte o gelin konusu biraz altı dolu olması gerekiyor. Yani belki şu an İzmir'den de bekleyen çok insan var. Ama İzmir'e gelebilmemiz için bizim önce şu an Ankara ile Almanya'yı bir halletmemiz gerekiyor. Bu noktada böyle çok Bursa'ya da gelin, İzmir'de gelin deniliyor. Biz de istiyoruz ki gidelim İzmir'e, Diyarbakır'a, Bursa'ya, Konya'ya. Ama buraların olabilmesi için Yunus önden birilerinin canı yanması gerekiyor ki başkaları yanmasın. Hani diyoruz ya birilerinin anası ağlayacak ki başkalarınınki ağlamasın diye. Buralarda işte bizim onu kendi yerimize koymamız gerekiyor. Yani bu işlerin önemini anlayıp gerçekten buradaki bir iman hakikatinin yayılmasının önemini anlamamız gerekiyor ki az önce bahsettik yani şu hayatlar vesile olarak yani buradaki bir iman hakikatiyle değişti. Bazıları bir cümleden etkilenmiştir Mehmet abinin. Yani birisi diyor ki sizin Mehmet abinin dediği manayı isim, manayı harf dersinden hayatım değişti diyor. Ben artık şu an hayata diyor dolu dolu bakabiliyorum diyor mesela. Daha önce diyor mesela gidiyordum Boğaz'a, martıları yemliyordum diyor. Şimdi diyor hayret ediyorum diyor. Allah'ım diyor bunları nasıl yaratmışsın diye diyor. Lezzet almaya başladım diyor. Şimdi bunun gibi insanlar bazen bir kelimeden, bazen bir cümleden etkileniyor ama en temelinde şu var, iman hakikatleri. İman hakikatleri oturmadan işin devamı gelmiyor. İman hakikatleri oturmadan sen bir adamı ne namaza başlatabilirsin, ne alkolü bıraktırabilirsin, ne esrarı bıraktırabilirsin. Ama şu iman hakikatleri bir otursa, benim bir arkadaşın abisi var, özel harekat. Bu arkadaş çok fazla iddia oynayan birisi. Yunus yani normalde biz böyle yakınlarımızdan 5.000, 10.000, 50.000 TL'leri duyuyorduk. Bu arkadaş tek seferde 100.000, 200.000, 300.000, 500.000 TL'lik iddia oynayan bir arkadaş. Önden bir 100.000 oynuyor, batırıyor. Sonra bir 100.000 oynuyor, batırıyor. Sonra Yunus bir gün 200.000 atmaya başlıyor. Artık orada da batıyor. Kardeşten, anneden, babadan bir şekilde borç harç alıp borcu ödemeye başlıyor. Neyse bu böyle devam ediyor ama şimdi onu bıraktırmaya kimse ikna edemiyor. İddiayı bırakman lazım diye sürekli aile bir yandan öğüt veriyor. Kardeş de sürekli diyor abi bak bunu yapmaman lazım. Benim yakın arkadaşlarım da vardı bu yoldan hiç hayır görmediler. Senin bunu bırakman lazım diyorlar dinletemiyorlar kimse Yunus. Hatta bir gün şöyle bir olay yaşıyor yani. Kardeşini araba almaya gönderiyor bir yere. Kardeşi araba almaya giderken o ona para atacak ki o da arabayı alabilsin. Tabii o arada bir miktar da borcu var iddiaya. Elde de bir para var. Lan diyor ki ben diyor şu son maça diyor kupon yapayım. Şu parayı diyor 2'ye katlayayım. Hem borcu ödeyeyim hem arabayı kurtarayım. Yunus elde olan 350.000 TL'yi tek maça basıyor. O eldeki para da gidiyor. Borç 2 katına çıkıyor. Arabadan oluyor. Kardeşi arabayı almadan geri geliyor. Şimdi bu arkadaşın yakın zamanda
şöyle bir durum ortaya çıkmaya başladı. Normalde hayallerini bilmiyor, Mehmet abi falan bilmiyor. Ama videolar yakın zamanda karşısına çıkmaya başlamış. Videolar karşısına çıkmaya başladıktan sonra kardeşine demiş ki ya demiş bir adam var. Ben bu adamı izliyorum. Bu adam demiş çok mantıklı konuşuyor. Harbiden doğru söylüyor. Bizim iddia videosuna denk gelmiş. Hani biz diyoruz ya iddiadaki en önemli şey kabullenmek. Yani sen kabullenmedikçe bu iş devam eder. Kabullenmen lazım diye. Oraları yakalamaya başlamış. Sonra devamında Mehmet abinin iman hakikatleri, iman dersleri, iman oturmadan olmaz. Buraya da o konudan geldik ya zaten. İmanı anlamış, demiş ki evet ya benim önce burayı çözmem lazım ki ben ondan sonra buradan kurtulabilirim. Anlamış. Sonra buraya sohbetlere gelmeye başladı Yunus. Kitabımızı aldı, okumaya başladı. Şu an videoları düzenli izliyor. İnşallah yakın zamanda bir bakmışız tamamen kurtulur. Şu an kurtulma sürecinde. Yani en temelinde oranın anlaşılması gerekiyor. Bu iman hakikatleri oturmadan bu işin devamı gelmiyor. Ve bunun gibi nice insan bunu bekliyor. O yüzden inşallah bu iman hakikatleri her yerde duyulsun diye Almanya'ya adım attık. Ankara'ya adım attık. Tabi buraların bir yükü var. Bu yükü beraber omuzlamamız gerekiyor ki inşallah bundan sonra diğer yerlere de açılabilirim Allah'ın izniyle. Buralarda bu işte hepimize düşen bir yük var. O yükü bizlerin omuzlaması gerekiyor Allah'ın izniyle. Evet Ömer, öncelikle seni tanıyalım. İsmim Ömer. 7 yıldır Hayalhanem'deyim. Hayalhanem'de iletişim ekibindeyim. Çok fazla mesaj, aramalar geliyor. Burada onlara cevap verip yanıtlamaya çalışıyoruz bizler de. Bugüne kadar binlerce mesaj aldın, binlerce arama aldın. Seni en çok ne etkiledi? Yani mesajların arasında evet hepsi hemen hemen etkileyici ama unutamadığım 2-3 tane mesaj var. Mesela onlardan bir tanesi şuydu: gece saat 02.55'te hiç unutmuyordum, yani o kadar çok etkilemişti o mesajda beni. 16 yaşındayım. Hayatımda zina, uyuşturucu, alkol, yani 16 yaşındaki bir insanın zaten bunlara düşmesine çok hayret etmiştim. Yani daha ilk adımda nasıl bu kadar bataklığa düşebiliyor diye. Devamında da çok sevindim. Çünkü dedi ki sizin videoların vesilesiyle tesettüre girdim, namaza başladım, Kur'an okumaya başladım. Çokça dua edin, İnşallah 2 ay sonra da hafız olacağım diye yazmıştım. İşte binlerce kez Allah sizden razı olsun diye böyle hayatı değişmişti. Bu beni çok etkilemişti. Onun dışında bir mesajı daha unutamıyorum. O da Güney Kore'den biri aramıştı. Şehadet getireceğim dedi kendisi. Orada ben de bir böyle çok içimde sevinç olmuştu. Hani ilk önce bir tanımak istedim. Nasıl başladı, nereden izlemeye başladım, videolarla nasıl denk geldim vesaire. Kendisi ilk dünyaya gelirken işte Müslüman bir ailede geliyor dünyaya. Sonrasında yıllarca işte Hristiyan olarak da devam ediyor hayatına Kore'ye taşındıktan sonra. Son böyle 1 senesinde falan bizim videolara denk geliyor YouTube'da. Bu sefer videoları izliyor. Videoları izledikçe kafasında çoğu şey şekilleniyor. Çoğu şey şekillendikten sonra şehadet getirip Müslümanlığa girmek istediğini söyledi. Orada ben de yardımcı olmuştum. Hayatı değişmişti. Tabii o insanlarla şimdi de iletişimimiz devam ediyor. Yavaş yavaş namazlara devam etmeye çalışıyor. Yardımcı oluyoruz yani. Tabii bunun gibi çok fazla gün içinde mesaj, arama, hayatı değişen insanlar oluyor ama bir tanesi böyle Yunus'u hiç unutamıyorum yani. Böyle hani der ya, böyle kalbe saplanır böyle hançer gibi. Tam onu hiç unutamıyorum. Çünkü bahçedeydik. Yakın zamanda aldım bu mesajı da. Oturuyorduk böyle. Telefonu elime aldım. Mesaj geldi. İlk okudum böyle. Sonra tekrar okudum. Yani 2-3 kere okudum mesajı. Çok hayret etmiştim mesaja. Sonra bizimkileri sesli okumaya başladım. Tam mesajda şu yazıyordu: 14 yıllık hayat kadınlığı yapıyorum diyor mesajda. 14 yıl. Ya bir dondum orada mesajda önce. Yani çünkü o 14 yılı bir düşündüm. Hayatında belki girmediği haramlar. Ya en başta öyle bir insana baktığın zaman belki İslami olaraktan aklına hiçbir şey gelmez yani. Böyle bir hayatın değişebileceği kimsenin aklının ucundan geçmez yani. Tam böyle ümitsizliğin girdabında bir hayat. Hayatımda çok sıkıntılar var. Böyle bataklığın içindeyim. Yani şu kadar mesaj atmış ve mesajda hep hayatındaki sıkıntılardan bahsetmişti. En sonunda mesajı okudukça ve sizin videoların vesilesiyle şimdi tesettüre girdim, namaza başladım, hayatım değişti, o bataklıktan çıktım diye yazmıştı ve şu anda çevremdeki insanlara vesile olmaya başladım dedim. Ya bu mesajı ben hiç unutamadım yani. Ya Yunus düşünsene ya, 14 yıldır hayat kadınlığı yapmış ya. Hatta o mesajda kendisi de söylemişti yani, çocuğu da çok kötü yollara düşmüştü. Şimdi onu kurtarmaya çalışıyordu. Yani bir aile hayatı yok, bir akraba hayatı yok. Yani İslami bir hayat yok. Yani düşünsene tam böyle ümitsizliğin girdabında bir hayat yani. 14 yıllık hayatı söylüyoruz ama yani şimdi o insanın beklediği bir mesaj vardı belki bizden. Belki o gün o mesaj gitmese o kişinin hayatı değişme noktası
adım olmayacaktı yani onun için. Yani tam o gün birinin mesaj atması veya birinin sizin bir video paylaşmanız, yani o kişinin o videoyu izlemesi vesaire, bu noktalarda tam eğer ki o adım atmamış olsaydık, biz oralarda yavaşlasaydık belki o insana yetişemeyecektik yani. Dışarıya baktığın zaman gerçekten insan çok ümitsizliğe düşüyor. Yani bu hayatlar nasıl değişecek diye dışarıda. Bu videoları biz paylaşmazsak, bu mesajlarla biz o videoları insanlara yetiştirmezsek o insanların hayatları hiçbir zaman değişmeyecek tabii ki. Hatta bu ümitsizlik girdabında bir tane ablanın attığı mesaj vardı. Kendisi şey diyordu, yani ya ben tekel büfeye girmek zorunda kaldım. Tekel büfeden bir su alacaktım. Yani etrafıma bakıyorum, hep alkol, o var, şu var. Tam böyle kasaya doğru gittim dedi Kerem. Kasaya doğru giderken yani genç bir kardeş var orada da. Tam dedi suyu alacağım, artık hani o kadar ümitsizliğe düşmüş ki yani bu hayatlar nasıl değişecek diye. Orada tam o genç kardeşin bizim videomuzu izlediğini görmüş. Abla da orada çok sevinmiş ve bize böyle dolu dolu dua mesajı atmış. İnşallah işte sizin vesilenizle işte çoğu insana bu hidayet nuru yetişir diye çok şey yapmıştı yani, dua etmişti. Ya çok fazla var. Mesela bir barmen kardeş işte geçen mesaj atmıştı. Ya ben yine sizin videoları izleyerekten işte namazda başladım ve bu işi bıraktım yani diyor. Diğeri işte bir psikolog, yani ben da etrafımdaki insanlara vesile olmaya çalışırken kendime yetişemiyorum diyor ama sizin videoların vesilesiyle şu an içimdeki yaralara merhem oldu diyor yani. Bu şekilde değişen çok fazla hayat var. Hatta mesajlardan ziyade artık bir annenin yüreği dayanamamıştı bir gün Yunus. Tam böyle cuma vaktiydi, hiç unutmuyorum. Cuma'ya gidecekken beni aradı. Zaten iletişimde olduğumuz biriydi. Kendisi buraya gelmiş. Ta Ankara'dan çıkıp buraya gelmişti. Daha o zamanlar Kerem Ankara medresesi açılmamıştı. Yani yer arıyorduk. Anne geldi buraya eşiyle birlikte, işte bahçede çay verdik, muhabbet ediyoruz. Konu da şey yani, oğlunun kurtulması. Yani oğlu o kadar kötü hayatlara düşmüş ki yani ben bu oğlumu nasıl kurtarabilirim? Yani çünkü ateizmin, deizmin düştüğü çukurlara düşmüş. Lütfen gelin yardım edin diye ta oralardan çıkmış, kilometrelerce yoldan buraya gelmiş. Ve hamdolsun tabii şu an Ankara'da medresemiz açıldı. Tamam, 1,5 aydır oradayız. Belki içinde çok fazla eksik var ama bu şekilde bekleyen o kadar çok şehirde hayatlar var ki değişmesi gereken. İnşallah Ankara'yı bitirebilirsek, Almanya'yı bitirebilirsek, burada bir külliye duamız var, buraları bitirebilirsek diğer şehirlere de adım atacağız. Ama daha buraları bile bitiremiyoruz yani, çünkü çok fazla eksiklerimiz var bu noktada. İnşallah bize de bu noktada çok dua ve desteklerinizi eksik etmeyin. Yani tabii Yunus, burada şimdi bizler sadece gün içerisinde mesaj bakmıyoruz. Yani günün 24 saatini biz nasıl değerlendirebiliriz diye düşünüyoruz. Akşam işte 2 saat, 3 saat uykudan nasıl kısabiliriz de, hatta ben hiç unutmuyorum, bir gün 3000-4000'e yakın mesaj bakmıştık. Yani o kadar çok mesaj yoğunluğu var, yetiştiremiyoruz yani. Aylar öncesinden bekleyen mesajlar var çünkü yetişmiyor. Şimdi bu şekilde yetiştirmemiz gereken videolar var değil mi? Sizlerde zaten ben hatırlıyorum yani 2 saat 3 saat uykuyla okula giden kardeşler vardı aramızda. Şu geliyordu mesaj Ankara'ya açmadan önce özellikle. Ya ne olur buraya da açmanız lazım. Çok fazla ihtiyaç var Ankara'da. Yetişmemiz gereken çok insan var. Yetişmemiz gereken çok hayat var deniyordu ama şimdi Ankara'ya açtık hamdolsun. 1,5 aydır medrese hep tadilat noktasında. Yani ilerlemiyor bir türlü. Bu sefer buralara adım atmak zor oluyor yani. Gelmiyorlar yani bu noktada çoğu insan. Yani başta hep gelin gelin diye söylüyorlardı ama şu anda oralar hep böyle eksik kalıyor maalesef. Son olarak bir mesaj okuyup beni yine çok etkileyen mesajlardan bir tanesi. Selamun aleyküm. Ben de 13 gün önce doğan bebeğimi 2 gün sonra kaybettim. Aslında kaybetmedim. Benim değilmiş ki kaybedeyim. Emanetmiş. Sahiplenemeden Rabbim aldı elhamdülillah. Sonsuz şükürler olsun. Ben de sürekli çocuk taziyehannesini dinleyip kendime geliyorum. Ara ara çok hüzün çöküyor, gözlerim doluyor ama heyecanlanıp kavuşacağım günü hatırlıyorum. Yine istenmeyecek ama verilecek en güzel hediyeyi aldım. Rabbimden hamdolsun. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah daha çok hayata yetişiriz bu şekilde. Bu da herhalde her şeyi anlattı. Evet abi, seni tanıyalım. Adım Onur Akkız, 10 yıldır hayalhanemdeyim. Ticaretle uğraşıyorum. Bir senedir de İstanbul hayalhanemdeyim. Bir 3 hafta orada kalıyorum, 1 hafta gelip burada kalıyorum. O şekilde elimizden geldiğince birilerine ulaşmaya çalışıyoruz. Hayalhanemde yaptığımız bazı kıymetli görevler var. Bunlardan bir tanesi de iletişim ekibinde
rol alıyoruz. Orada insanların attığı mesajlara bakıyoruz. Manevi anlamda onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mehmet abinin de bayağı bir mesajlarına baktım. 6-7 senede onun mesajlarına baktım. O cihetle sosyal medya üzerinden o insanların içindeki boşlukları uzaktan da olsa elimizden geldiğince doldurmaya çalışıyoruz. Bunu bir kerelik değil, devamlı olarak ilgilenmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Öyle bir rolümüz de var. Abi şimdi sen binlerce mesaj gördün, binlerce aramayla meşgul oldun. Bunların arasında en etkilediklerin birkaçını anlatabilir misin? Bu yeni olan bir olay. Bir arkadaş vardı. Kumar bağımlısı olmuş. Kumar bağımlısı olduğunu da bizim yanımıza gelince anlamış. Hani insanda şu his oluyor. Ben oynarım ama istediğim zaman bırakırım, istediğim zaman bırakırım düşüncesi. Bu düşünce şeytanın büyük bir aldatmacası oluyor çünkü bırakamıyor insan. O bizim yanımıza gelince kumar bağımlısı olduğunu kabul etmişti. O arkadaş vardı. Çok büyük bir borca girmiş. Ailesi tarafından artık dışlanmış. Eşi tarafından bırakılmış. Anne telefonları açmıyor, baba telefonları açmıyor, abi telefonları açmıyor. Çok büyük borçluğa düştüğünde bizim videolar denk gelmiş. Ondan sonra yanımıza gelmişti, iletişime geçmişti bizle. Elimizden geldiğince onunla ilgilendik. Çok büyük borca girmiş. Ek olarak en sonunda eşi de boşanma davası açıyor. Bir de tazminat davası o açıyor. Hani vurana bir tekme daha derler ya. Şimdi ilk başta insanın bunu bir kabullenmesi gerekiyordu. Bunu anlattık. Ek olarak başımıza gelen imtihanlarda bir şekilde baş etmemiz gerekecek. Risale-i Nur'da bir cümle var. Diyor ki, İman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okur. Şu cümle için söyledim. İmanın kuvvetine göre hadiselerin tazyikatından kurtulur diyor. Hepimizde zaten bir imtihan var. Bu hadiseler büyük küçük. Ama benim imanımın kuvvetine göre o hadiseler bende biraz daha hafif kalacak aslında. İman zayıf olunca hadise ne kadar küçük de olsa o insanda büyüktür. Ama manevi anlamda insan ne kadar kuvvetli olursa olsun bir insanın imtihanı büyük de olsa onu göğüsleyebilir. Burada o kardeşi bundan bahsetmiştik biraz. Dedi ki hani sen bu iman hakikatleriyle meşgul olursan eğer senin başındaki imtihan biraz daha hafifleşecek. Cihetiyle Risale-i Nur'la meşgul olmasını istedik. Videolarla meşgul olmasını istedik. Derslere geldi gitti. Bu önermemiz onda hamdolsun güzel bir etki oluşturmuş. Belli bir zamandan sonra hastaneye yattı. 3-4 hafta orada kaldı ve çıktığında da annesiyle konuşmuyordu. Annesiyle birlikte elinde pastayla hayalhaneme geldi. Geldiğinde de kapıda karşıladım ben. Direkt boynuma sarılıp o kadar ağladı ki hani çok da samimi dualar etti orada. O süreci güzel bir şekilde geçirmiş hamdolsun ki hala da güzel bir şekilde geçirmeye devam ediyor. Çocuk o ilk gördüğüm andaki o kardeşle bu hafta içi gördüğüm kardeş arasında dağlar kadar fark var. O içeride de full risalelerle meşgul olmuş. Bir kuvvet vermiş Allah ona manevi anlamda. O cihetle böyle bir önermede bulunduktan sonra bu da bunu dinledi. Ondan sonrasında da güzel bir sonuç aldık ama daha bitmedi tabii ki imtihan. Yani daha devam edecek. Daha doğrusu şöyle bir durum var. Risale-i Nurlarla meşguliyet bırakılırsa imtihan aynı da olsa etkisi çoğalacak. Ama bir insan hakikatlerle meşgul olursa imtihan büyüdükçe ondaki etkisi de biraz azalacak diye düşünüyorum. Yani bu konuda çok ilgilendik arkadaşlar. O da biraz bizi dinledi. Hani şöyle mesela sen psikologsun. İnsanlar sana gelir. Sen onlara bir yol haritası çizersin. Onlar da seni dinlerler. Çünkü bu işin tecrübelisi sensin. Ya da ne bileyim işte bir pimapenciye gidersin, bir pencereciye gidersin. Ben o işten anlamam. O adamı dinlersin. Çok fazla insanla karşılaştığımızdan dolayı önerdiğimiz videolar olsun ya da kitap okuma sayıları olsun, kitap okumalar olsun. Buralarda insanlar dinleyince çok defa muvaffak olduğuna şahit oldum açıkçası yani. Tecrübeli kimse onu dinlemek icap ediyor yani açıkçası. Bu arkadaşla konuşurken şunu söylemişti. Abi 20 lira ehemmiyetli mi dedi. Yok dedim, ehemmiyetli bir para değil. Ama işte bu işin sonu o 20 lirayla başlıyor diye söylemişti. Buralara şaşırmadım açıkçası. Çünkü hep bu şekilde, şeytan hep profesyonel sistemli bir şekilde insanı çekiyor bu günahlara. Ve ilerisinde de iyice ümidi alıp, insanı ümitsizliğe götürüp Allah'tan da ümidi kesinceye kadar maalesef çoğu insanın da hayatını son buldurmasına kadar götürüyor. Yani onun için hepimizde var mıdır küçük günah? Vardır ama asıl mesele de bu küçük günahın farkına varıp o manevi yılan gibi kalbi ısırır diyor. Onun istiğfarla tövbesini yapıp bu günahlardan uzak durmak icap ediyor. Çünkü 20 lira, 30 lira, 50 lira aman ne olacak gibi olmuyor bu işler. Oralardan başlayıp bir iplik söküğü gibi çekiyorsun bir bakmışsın ki
İlk başta kazağın şurasında böyle bir sökük olur. Çekersin. Bir bakarsın gelmiyor. Çek. Kazak kalmaz ortada. Orada da o 20 lira 30 liralar o ipin bir ufacık bir söküğü oluyor. Onu dikmek icap ediyor yani. Yoksa çekeyim deyince bir bakıyorsun ki insan öyle bir hale sokmuş ki o insan o halden kurtulamayacak dereceye geliyor. Bu sadece kumar için değil aslında. Her şey için öyle. Bir içkide de öyle, uyuşturucuda da öyle. Uyuşturucu dediği şey bir fırttan başlıyor. Bir bakıyorsun ondan sonra terkine imkan bulamayacak dereceye gelmişsin. İçki desen belki bu dubleden bakıyor. Zina desen bir bakmaktan başlıyor. Onun için ayette diyor ya zinaya yapmayın demiyor, zinaya yaklaşmayın diyor. Bunu biraz daha genelleyecek olursak günahlara ufacık yaklaştığında aslında bir bakmışsın ki önlemini almayınca onun içinde buluyor insan kendini. Bir şarkıcı vardı, arabesk şarkıcısı. Yani daha önceden de çok dinlediğim birisiydi. Müziğini dinliyorsun, belli bir yıl dinlemiyorsun, bırakıyorsun. Ondan sonra mesajlara bakarken o kişinin sana mesaj attığını görüyorsun. Hani sesi güzel bir şarkıcıydı açıkçası. Ondan sonrasında gırtlak kanseri olduğunu yazmıştı mesajda. Ona çok şaşırmıştım. Ondan sonra ilgilenmeye devam ettik. Hastalar Risalesi videolarını önerdik ona. O Hastalar Risalesi'ndeki videoların aslında başına gelen hastalığın bir musibet değil de bir mükafat olduğunun farkına vardığını. Hani videolar anlamış, anladın mı? Allah beni sevdiğinden dolayı günahlara kefaret etmek için bunu benim başıma vermiş demek ki gibisinden güzel çıkarımları olmuştu diye hatırlıyorum. Şey de çok fazla, hani televizyonlarda, sosyal medyada tanınmış olup çok mesaj atan var. Ünlü diye tabir ettiğimiz insanlar özellikle. Bundan mesela 4-5 sene önceydi. Yine bir abla vardı. O da çok izlenilmiş videolarda, dizilerde oynamış başrol oyuncusuydu. Hatta Geniş Aile diye bir dizi vardı. Orada bir ablaydı. O mesaj atmıştı. Onunla iletişime geçmiştik. Yine bizim videolarla bazı şeyleri anladığını ve hayatını değiştirdiğini söylemişti. Hatta Üsküdar'da o dönemlerde buranın arsasını almak için kermesler yapıyorduk ya. Üsküdar'da kermese gelmişti. Hani için sırf belki birileri beni tanır da buraya yardımcı olur niyetiyle tezgahın arkasına geçmişti. Davamızın ucundan tutmuştu yani. Daha sonrasında yine son dönemlerde büyük imtihanlar yaşamış yine ünlü birisi vardı. O da Mehmet abinin videolarını izlediğini sosyal medyadan özellikle paylaşmıştı. Bu bizi izleyen, az önce bahsettiğim, hani isim vermemiz uygun olmadığından dolayı ama 4 milyona yakın bir takipçisi vardı. Hani ünlü insanlardan çok fazla mesajlar geliyor. Çünkü anladığım kadarıyla şunu düşünüyoruz biz. Şimdi insanlar dışarıda hep böyle menfaat üzerine kurulu bir düzen var. Ve çevresindeki insanlar da hep onların üzerinden bir şeyler elde etme çabasına girmiş. Bizim anladığımız, bu doğrudur, yanlıştır bilmiyorum, bizim tahminimiz bu. Şimdi insanlar da o samimiyetsizliği ister istemez okuyordur bence yani. Sonuçta insanlar anlıyor bunları. Hayalhanemde ve verdiğimiz videolarda da bir samimiyet var. İçindeki o boşlukları ya da içindeki bir derdini, bir imtihanını çevresindeki insanlara anlatamıyor insan. Çünkü onlara onun malzeme yapacağını biliyorlar maalesef o insanlar. Öyle olunca bizlere güvenip çok fazla tanınan ve çok fazla mesaj atan da ünlü tanıdıklar, insanların tanıdığı insanlar var. Belki milyon takipçileri var. O mavi tik dediğimiz olayları belki erkenden almış insanlar var ama yine bu bir Fox diye bir kanal var ya, orada bir tane dizide oynayan bir abla kanser hastası olmuş, Allah şifa versin. O da bir mesaj atmıştı. Merhaba, bir sene oldu sizleri takip edeli. İnsanlara doğru örnek olduğu için çok takdir ediyorum ve paylaşıyorum sizlere. İmanımız güçlü olsun, Allah razı olsun hocadan ve ekibinden. Ben kanser hastasıyım ve oyuncuyum. Ama çok şükür inançlıyım. Gücümü Allah'tan alıyorum. O beni hiç yalnız bırakmadı. Ve bu tarz paylaşımlar hep önüme çıkıyor ve daraldığım anda da Allah beni seviyor, şükürler olsun. Ben de paylaşıyorum. Allah var, gam yok diye bir mesaj atmıştı. Şimdi insanların işlerinde böyle hisler var. İçinden geldiği gibi konuşmuş. Ama çevresinde bu samimi hisleri paylaşacak kimse olmadığından dolayı boşlukta kalıyor insanlar. Bu şekilde muhtemelen ünlüler de az önce bahsettiğim gibi aynı durumda oluyordur. Çevresindeki insanlar hep böyle menfaat üzerine bir ilişki olunca samimi insan kalmıyor. İnsan da samimi insan arıyor bunları anlatacak. Herhalde Hayalhanem'in videoları ve bizlerle iletişime geçmeleri de o samimiyeti onlara aktarıyor ki bizlerle böyle işlerinden geldiği gibi konuşuyorlar, bizlerle paylaşıyorlar. Yine bu kanser olan ablamız da çevresindeki arkadaşları da muhtemelen aynı imtihanlarda olduğundan bizlere de yönlendirmeler yapıyor. Onlar da bizlerle iletişime geçiyor. Mesela geçen ben iletişime geçtim. Hani namaz kılmamış birisi şimdiye kadar ama böyle seri videoları gönderdikçe, arayıp hal hatır sordukça, yardımcı olacağımız bir şey var mı diye sordukça, bir yönlendirdikçe
seccadeye gitti yani hamdolsun. Şimdi insanlar bir de şunu da bilmiyor Yunus, yani ne yapacaklarını bilmiyorlar, nereden başlayacaklarını bilmiyorlar. Burada da bizlerle iletişime geçmekten çekinmesinler bence. Her tarafta numaralarımız yazıyor, mesajlarımız var. Ünlü olsun, ünlü olmasın bir önemi yok çünkü hepimiz kabre gireceğiz ama bir yerlerden de başlamak icap ediyor. Evet, insanın bir yerlerden başlayamayacağını insan bilir. Bizler de hani burada olduğumuzu hem de bu vesileyle söylemiş olalım yani. Hem video altındaki telefon numaralarından hem Instagram sayfalarımızdan rahat bir şekilde mesaj atabilirsiniz, rahat bir şekilde arayabilirsiniz. Bizlerden ilgi göreceksiniz, bizlerden samimiyet göreceksiniz. Bizlerden nasıl yönlendirmeniz gerektiğini göreceksiniz. Bir zarar gelmeyecek yani, merak etmeyin. Ek olarak annesi babasını aldatıyor, babası da annesini aldatıyor. Erkek arkadaşı da var. Bu sefer erkek arkadaşı da durumu biliyor ve o da bunu maalesef ki kötü yolda, kelime güzel bir kelime değil ama satarak para kazanıyor üstünden. Tabii intihar etmeyi de deniyor, intihar da ediyor. Bir hafta yoğun bakımda kalıyor. Allah'ın onu sevmediğini düşünüyor. Ondan sonrasında tekrardan o boşluğu hissedince başka tutunacak bir dal yok. Tekrardan arayışa giriyor. Bizim videolar denk geliyor. Namazları öğreniyor, sureleri öğreniyor. Nasıl namaz kılınır, nasıl dua edilir, hangi sureleri ezberlemem lazım gibisinden bir arayışa giriyor. Videolarda, Hayal Alemi videolarda onun altını doldurduğundan dolayı bazı şeylerin böyle binayı yavaş yavaş yaparmış gibi ilerliyor. En sonunda da şu mesajı vardı, çok güzeldi. Tesettüre girdim ve kendimi böyle daha çok sevdim gibisinden böyle kafiyeli bir cümlesi vardı. İnsan ne kadar dipte olursa da olsun şu hakikatleri alınca en dipten kurtulmayı da Allah nasip ediyor. Yani düşünsene, annen babanı aldatıyor, baban anneni aldatıyor. 15 yaşında tecavüze uğruyorsun, dedenin yanında kalıyorsun. O da din düşmanı. Erkek arkadaşın var, o da bu durumu kullanıp seni satıyor. Bu haldeyken Hayal Alem'in videoları elinden tutuyor. Belli bir süre sonra da attığı mesajda tesettüre girdim ve kendimi böyle daha çok bir sevdim gibisinden bir mesajla elhamdülillah dedirtiyor yani. Allah inşallah muhafaza etsin hepsini. İsmi gerek kalmamış lan. Kalabalığın içinde yetiştirilmiş, kakılmış İslam bir evlatsın lan sen. Boğulmak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol, Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesan kitabı sizlerle. maybedestan.com'dan sipariş verebilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.